İrlanda'nın küçük bir köyü olan Bellestone'da insanlar bugün hala gündüz vakti 300 bin dolar değerinde vurgun yapan bir adamı asla unutmadı. İşin en şaşırtıcı tarafı ise onun elinde silah olmaması ve yüzünde maske bulunmamasıydı. Bu olaydan sonra adam açıkça ortalıkta dolaşmaya devam etti. Fakat adalet sistemi ona hiçbir şey yapamadı. Çünkü yaptığı şey teknik olarak tamamen yasaldı. Adı Barney Carley'di. Gizemli ve son derece kurnaz bir kumarbazdı. Öyle kurnaz ki profesyonel oyuncular ve bahisçiler onun adını duyduklarında bahis almayı bile durduruyorlardı. Zekasını kullanarak sistemdeki açıkları bulmuş ve onları kendi silahına çevirmişti. Bu 1975 yılında yaşanan ve bugün Sarı Sam olarak bilinen inanılmaz bir hikayedir. 26 Haziran 1975'te Dublin'e 26 kilometre uzaklıktaki küçük bir köy olan Bellestone'da at yarışları düzenleniyordu. Yarış alanında büyük bir kalabalık vardı. Yarışın başlamasına hazırlık yapılıyordu. İnsanlar farklı atlara para yatırıyor, bahisçiler de yerlerini alıyordu. Fakat Barney ortalarda görünmüyordu. Aslında o yarış alanının içinde dikenli çalıların arasında saklanmış, yarışın başlamasını bekliyordu. Saklanmasının sebebi ise orada bulunan bahisçilerdi. Eğer Barney'nin geleceğini ya da atının yarışta koşacağını fark ederlerse hemen tetikte olacak, hatta bahis almayı bile durduracaklardı. O dönemde kumar dünyasında Barney'nin adı oldukça kötü bir şöhrete sahipti. Barney herhangi bir yarışa katılsa ya da sadece bir pistte görünse bile bahisçiler burada bir şeylerin ters gittiğini anlardı. Ama o gün yapacağı hamle hayatının en büyük ve en riskli planı olacaktı. Barney kendi babasını bile kandırmış bir adamdı. Babası Charlie tazı köpeklerini eğitiyor ve onları yarıştırarak bahis oynuyordu. Yarışın son anlarında en yavaş köpeğine ilaç vererek onu hızlandırıyor, sonra da tüm parasını o köpeğe yatırıyordu. Böylece bahisçileri kandırarak iyi para kazanıyordu. Barney babasının bu yöntemini çok iyi biliyordu. Bir gün 15 yaşındayken babası ona ilaçlı eti köpeğe vermesini istedi. Barney ise bilerek köpeğe vermedi. Ertesi gün köpek yarışı kaybetti ve Charlie büyük zarar etti. Fakat bir kişi çok mutluydu. Çünkü Barney'nin gizlice ilacı başka bir köpeğe vermiş ve parasını onun üzerine yatırmıştı. Babasını kandırarak ilk kazancını elde etti. O zaman kazandığı para bugün yaklaşık 500 dolara denk geliyor. Kumar hayatına kendi babasını kandırarak başlayan birinin dünyaya neler yapabileceğini tahmin etmek çok zor değil. At yarışlarında bir tarafta bahis yapan insanlar, diğer tarafta bahis oranlarını belirleyen bahisçiler vardır. Yavaş bir atın kazanma ihtimali düşük olduğu için oranı yüksek olur. Örneğin 1'e 20, yani 1 yatırırsan 20 kazanırsın. Favori bir atın ise oranı düşüktür. Çünkü herkes ona para yatırır. En büyük kazancı en zayıf görünen ata para yatırıp onun kazanmasını sağlayan kişi elde eder. 1956'da Charlie hayatında büyük bir felaket yaşandı. Her zamanki gibi en yavaş köpeğine ilaç verip tüm parasını ona yatırdı. Fakat ilaç ters etki yaptı. Köpek yarışı kaybetti ve düşerek omurgasını kırdı. O sırada Barney 16 yaşındaydı. Bu yenilgi aileyi büyük borçların içine soktu. Barney okulu bırakıp fabrikada çalışmak zorunda kaldı. 18 ay boyunca baba oğul gece gündüz çalıştılar ve kazandıkları paranın tamamını borçları ödemeye harcadılar. Bu dönem Barney'nin kumarın karanlık tarafını yakından gördüğü dönem oldu. Sonraki yıllarda Barney birçok iş denedi. Bahis dükkanı açtı, pub işletti, müzik menajerliği bile yaptı. Ama hiçbirinde başarılı olamadı. Hatta sınırdan jilet marka jiletleri kaçak olarak taşımaya bile başladı. Bir gün sınırdan çıkan çatışma ve silah sesleri onu korkuttu. Kalbi ise hala at yarışları ve kumar dünyasında kalmıştı. Sonunda profesyonel kumarbaz olmaya karar verdi. 1975 yılına gelindiğinde Barney kumar dünyasında birçok büyük hamle yapmıştı. Bazen kazanıyor, bazen de büyük borçlara batıyordu. Bahisçiler artık onun adını duyunca korkuyordu. Onu oyuna almıyor ve oynadığı atların oranlarını hemen düşürüyorlardı. O sırada Barney 12.000 pound borç içindeydi. Bu borçtan kurtulmanın tek yolu büyük bir plan yapmaktı. Ve işte o anda aklına müthiş bir fikir geldi. Barney eski bir arkadaşından yarış geçmişi çok kötü olan bir at istedi. Atın adı Yellow Sam oldu. Bu isim aslında babasının lakabıydı. Bu atın geçmiş performansı korkunçtu. Son 9 yarışın 8'inde son sıralarda bitirmişti. Barney bilerek atı ona uygun olmayan pistlerde ve zeminlerde yarıştırdı. Böylece atın resmi derecesi daha da kötü görünürdü. Gerçekte ise Yellow Sam sert zeminde çok hızlı koşabilen bir attı. Barney ata özellikle düşük dereceli göstererek handikap yarışına soktu. Ama planın en önemli kısmı hala gelmemişti.
Bellevstone pistinin seçilmesinin özel bir nedeni vardı. Orada iletişim için sadece tek bir telefon kulübesi bulunuyordu. O dönemde yarışlardan saatler önce ülke genelinde bahis dükkanlarında insanlar bahis oynardı. Bahis dükkanları pistteki bahisçilerle telefonla iletişim kurardı. Bir ata çok fazla para yatırılırsa pistteki bahisçiler oranı düşürürdü. Fakat bir kural vardı. Yarış başladığında oranlar kilitlenirdi. Barney'nin planı şuydu. Eğer yarış başlamadan hemen önce pistteki tek telefon hattını bloke ederse bahisçiler ülke genelindeki bahis dükkanlarıyla iletişim kuramayacaktı. Böylece Yellow Sam'in oranı 1'e 20 olarak kalacaktı. Barney bunun için ülke çapında 300 kişi ayarladı. Bu kişiler son anda Yellow Sam üzerinde bahis yapacaktı. Barney onlara zarflar içinde 50 ila 300 pound arasında para verdi. Plan için toplam 15.000 pound biriktirmişti. Bu onun hayatındaki tüm birikimiydi. Plan başarısız olursa tamamen mahvolacaktı. Yarış günü geldi. Yarıştan 25 dakika önce Barney'nin güvendiği adamı Benny telefon kulübesine girdi. Telefonu kaldırdı ve ağlamaya başladı. Sırada bekleyenlere teyzesiyle konuştuğunu, onun ölüm döşeğinde olduğunu söyledi. İnsanlar başta sabretti. Fakat Benny tam 25 dakika boyunca telefonda ağlayarak konuştu. Eğer biri telefonu zorla almak isterse kırmasını bile söylemişti. Bu sırada Barney'nin adamları ülke genelindeki bahis dükkanlarına gidip Yellow Sam üzerinde bahis yaptılar. Oran hala 1'e 20 idi. Yarış başlar başlamaz oran kilitlendi. Bahis yöneticileri pistte iletişim kurmaya çalıştı fakat telefon sürekli meşguldü. Yarış başladığında Barney çalıların arasında dürbünle yarışı izliyordu. Yellow Sam inanılmaz bir hız gösterdi. Favori at Silver Road bile ona yetişemedi. Yellow Sam 13 engeli rahatça geçti ve yarışı yaklaşık 2,5 boy farkla kazandı. Yarış bitince bahisçiler büyük bir şok yaşadı. Telefon kulübesindeki Benny'yi buldular. O ise teyzesiyle konuştuğunu söyledi ve Barney'i tanımadığını iddia etti. Şimdi bahisçilerin Barney'e ödeme yapma zamanı gelmişti. Barney'nin toplam yatırımı 15.000 pound civarındaydı. Şimdiki kazancı ise yaklaşık 300.000 pound olmuştu. Bugünün parasıyla bu miktar yaklaşık 3,5 milyon dolar ediyor. Bahisçiler parayı öfkeyle 1 poundluk banknotlar halinde ödediler. Toplamda 108 çuval para oluştu. Bu olay tüm İrlanda ve İngiltere'de manşetlere çıktı. Barney Carly bir gecede efsane oldu. En ilginç tarafı ise şuydu, hiçbir yasa çiğnememişti. O sadece sistemdeki bir açığı kullanmıştı. Bu olaydan sonra bahis şirketleri kurallarını değiştirdi. Büyük bahisler için en az 30 dakika önceden bildirme zorunluluğu getirildi. Barney 1975'ten sonra da birçok büyük bahis yaptı. Hatta 2010 ve 2014 yıllarında yaptığı hamleler onun 70 yaşında bile ne kadar zeki olduğunu gösterdi. Barney Carly 23 Mayıs 2021'de 81 yaşında kanserle mücadele ederken hayatını kaybetti. At yarışı dünyası onu Robin Hood ve bir dahi olarak andı. Çünkü sistemden kazandığı paranın büyük bir kısmını fakir insanlara yardım etmek için kullanıyordu.